so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Şu küçücük makapot var ya, benim için resmen uyanmak demek. Kendime geldim. Merhaba, nasılsınız görüşmeyeli? Bugün haftanın ilk günü ve ben bir hafta boyunca sizinle neler yediğimi, neler içtiğimi gösterdiğim bir video planlıyorum. Yani ne yedim videosu gelecek. Bu videoları yapmak keyifli oluyor. Sonradan editlerken diyorum ki dünyaları yemişsin yine İpek. Bugün şimdi sabah saat 10 oldu. Aslında bayağı geç bir saat benim için. Normalde kahvaltılarımı daha önceden yapıyorum ama biraz böyle geç uyandım. Ya uyanamadım. Bir de dün gece çok fazla yedim galiba. Abarttım. Çok aç değildim. O yüzden şu anda çok abartmadan bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltıda böyle bir tane öncelikle kafe lattem var. Bir de şöyle bir waffle ekmeğim var. Böyle çok ben hani meyvesini abartarak sevmiyorum. O yüzden yarım muz düşünüyorum yanına. Bir de protein prim koyacağım ve kahvaltım hazır olacak. Söyleyeyim mi? Bir tane daha yiyeceğim ben bundan. Çok lezzetli olmuş. Çaydanlıkta çok güzel bir çay demledim. Rengi falan harika ötesi. Annemler gittikçe çaydanlığı kullanıyorum. Ve öğlen yemeği olarak bir wow alırım ya ben bu tabağı. Çok güzel görünmüyor mu? Kabaklı, rikottalı, hafif pul biberli ama çok acı değil. Güzel bir tost ekmeği hazırladım kendime. Hemen tadına bakacağım. Aşırı lezzetli olmuş. Yalnız eğer bu tarifi yaparsanız ben böyle bir kabaklar piştikten sonra 5-6 dakika bekledim soğusun diye. Çünkü peynir soğuk olduğu için aslında böyle soğuk sandviç tarzı bir şey oluyor. Sıcak sıcak koymayın derim. Çok güzel. Bu arada ben bunu tamamen uydurdum. Onu söylemeyi istiyorum. Şimdi bu aralar kabak zamanı. Bu ne demek oluyor? Bahçede yani kayınvalidemin olsun, anneannemin olsun bir sürü kabak var. Sürekli bana kabak veriyorlar. Ben sürekli kabakla ilgili bir şeyler pişiriyorum. O yüzden bugün dedim ki neden böyle bir soğuk tost denemiyorum kabakla. Bu da öyle ortaya çıktı. Ama mükemmel olmuş. Denemeniz lazım kesinlikle. Bugün akşama şöyle güzel bir bruschetta yiyelim dedim. Aslında çok az kalmış ve göstereyim size, bazıları kırık. Ama canım çok çekiyor. Markete gittiğimizde aklımda olsun, unutmayayım da alayım. Yanına da yeşil mercimek haşlayacağım ve yoğurtlayacağım. Böyle yaz akşamlarında gerçekten çok güzel oluyor yoğurtlu şeyler. Ben çok seviyorum.
Bugün İtalyan kahvaltısı yapıyorum. Kruvasanım var, çikolatalı. Yanına da şöyle kafe latte yaptım. Böyle geçeyim de tahtıma. Olimpos Dağı'nda yan... Bunun sonunda bir sözlü mülakat çıkmasın. Torpille takılmayalım sana. Vi conduca tutti nella sala D. Un attimo, forse mi... Günaydın. Ben yine bir sweatshirt çekmiş bulunmaktayım. Ya yaz olmasına rağmen yine de hava soğuk olabiliyor sabahları. Bugün kahvaltıda ne yiyeceğiz? Hemen göstereyim size. Şöyle koca bir kase dolusu karpuzum var ve yanında da peynir. Bu zaten benim böyle klasik ikililerimdendir. Babamdan bana geçmiş bir şey. Bir de böyle bir tane ekmeğim var. Yanına da çay içeceğim de şu an çayın olmasını bekliyorum. Yani klasik bir yaz kahvaltısı. Nasıl yatıştırıyor? Hadi Kudret. Nasıl ya? Ya kim o kadar cebinde bozuk para taşır ki? Herkes dağılıyor. Bir saat alışveriş. Normal mi? O zaman tişört normal abi. Çok iyi. Çok iyi. Seni alamazsın. Sinemaya bayağı artık bir burjuvazi aktivitesi olarak bakabiliriz. Belli bir zaman alır o. İşte bilmiyor musun? Çekil tamam. Okey, bugün atıştırmalık olarak şöyle yer fıstığı var. Burada daha çok kabuklu satılıyor. O diğeri genelde böyle tuzlu gibi. Yani bu tuzsuz olanı. Ve kafe latte yaptım yanına. Çünkü biraz açılmak istiyorum. Nedense bir günümde kafe latte içmeden geçmiyor yani. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Ton balıklı güzel bir salata hazırladım. Domates ve salatalık var. Yağ koymadım zaten. Ton balığında yeterince yağ var. Bence yeterli bir öğün olur diye düşünüyorum. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. Come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bugün semizotlu yoğurtlu bir şey yapacağım akşam yemeğine. Şu an o kadar çok ayıkladım ve yıkadım ki ya ilk hali belli bile olmuyor nasıl oldu ama bu tarz bir şey semizotu. Neyse bir güzel böyle suya bastım, sirkeli suya. Şimdi artık yapabilirim diye düşünüyorum.
Bence çok pratik bir şey. Hem de çok güzel, salata gibi de normalde ana öğünlerin yanına da yapıyorum ben. Ama bugün ana yemek bu. Yani tek başına semizotu ve yoğurt olduğunda evet o zaman çok hafif oluyor. Ve ana yemeklerin yanında güzel oluyor. Ama bugün ben bununla birlikte yapacağım. Şimdi üzerine nohutunu da ekleyeceğim. Biraz tuz. Ve sıra geldi yoğurda. Şöyle bol bol yoğurt koyacağım. Ve böylece sağlıklı akşam yemeğim hazır. Bayağı bir karıştırdım ve şu an bayağı karma karışık görünüyor ama emin olun göründüğünden çok daha lezzetli, sağlıklı, soğuk bir akşam yemeği. Bugün kahvaltıda simitlerim var. Ben bunları daha önceden fazla yapıyorum ve buzluğa atıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Yemek istediğinizde hemen böyle hazır olmuş oluyor. Pratik bir şey. Şöyle göstereceğim. Bu bir Türk tarifi. Yabancı böyle izleyen arkadaşlarım varsa eğer gerçekten ekmek diye düşünüyorlar. Aslında ben İtalya'da da yaptım ama ekmeğimsi bir şey ama içerisinde böyle hafif şeker, hafif tuz olduğu için tek başına da yenebiliyor. Klasik olarak yanına biz böyle peynir yeriz ve domates var. Kahve yaptım yanına çünkü çayın demlenmesi 15 dakika sürüyor. Gerçek bir Türk 3 dakikada çay hiçbir zaman demlemeyeceği için. Ve ben de çok aç uyandım, o yüzden bugün kahveyle birlikte. Ama merak etmeyin, öyle de güzel oluyor yani. Simiti bence kahveyle de deneyebilirsiniz. Bana afiyet olsun. Bugün canım mercimekli köfte çekti. Şöyle kuskusum var. Bu son paket kalmış. Bu arada çok korktum. Bulamadım bir an. Bir de mercimek. Hemen mercimekleri haşlayarak başlıyorum. Mercimeği bir tık fazla haşlamış olabilirim ama tuzunu ilave edelim. Okey, sonunda hazır. Biraz soğumasını bekledim. Çünkü bu böyle klasik şekildir ve elinizle yapıyorsunuz. O yüzden biraz böyle sıcakken olmuyor. Şimdi çayım demleniyor. Sonra birlikte yiyeceğim. Akşam yemeğinde somon balığı yiyeceğiz ve gerçekten çok seviyorum. Bugün böyle spor falan yaptım. O yüzden kendimi sağlıklı bir şeyler böyle yemek için çok heyecanlı hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Spor yapmadan önce şey diyordum. Akşam böyle patates mi yapsam fırında falan derken spordan sonra hayır hemen böyle sağlıklı bir şeyler yiyeceğim diye kendimi buldum. O yüzden akşam yemeğim için heyecanlıyım. Somon balığını aerofry'de yapacağım. O yüzden de çok basit oluyor hazırlaması. Hemen hazırlayayım. Bir de pirinç yapacağım yanına. Belki çok az da bezelye yaparım diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sağlıksız değil mi pirinçler? Ya o pirinç gayet yani az yediğim ve beyaz pirinç yaptığım sürece ben haşlayarak yapıyorum. Sağlıklı oluyor. Yani yağsız falan olmuş oluyor. Bence gayet de vücudumun ihtiyacı olan enerjiyi güzel sağladığı iyi bir karbonhidrat kaynağı. Böylece akşam yemeğim hazır olacak. Bu arada bu böyle dondurulmuş olandan değil. Taze olduğu için bunu gerçekten çok seviyorum. O dondurulmuş olan daha önce birkaç kere kullandım. Piştiği zaman bembeyaz oluyor. Yani ne bileyim chicken aslında bembeyaz. Sanki böyle gerçekten böyle somon değilmiş falan gibi geliyor. Ama bu bayağı bildiğiniz Norveç'ten gelen, evet Zorna Norveç yazıyor. Bildiğiniz Norveç'ten gelen ayın 7'sinde gelmiş. Taze, güzel balık. Bu arada bunların çıkmış böyle aerofryer'a özel yuvarlakları falan çıkmış. Birkaç internet sitesinde gördüm. Gereksizleri de pahalı buldum açıkçası. Ben böyle küçük kesiyorum. İçine böyle bir şekilde yerleştiriyorum. Biraz sarımsak koyuyorum şöyle çok parçalamadan. Hepsi bunun üzerine düştü. Şuraya atalım. Şöyle biraz da
Tuz koyuyorum. Çok fazla değil. Biraz daha kekik. Hazır oldu bile. Çok basit bir tarif. Hemen aerofryer'a atıyorum. Bu arada ben aerofryer artık buraya koydum. Şu bildiğiniz kırmızı benim şey var ya. Ya mikrodalga da burada, aerofryer da burada. Mutfağım küçük olunca hemen bir koyalım şunu. Şöyle size de göstereyim istedim. Nasıl balık ayarına getiriyorum. Şurada böyle balık yanıp sönüyor ya. Bunu çevirdikçe işte o ayara gelmiş oluyor. Balık ayarı mesela 12 dakika 180 derece yeterli oluyormuş. Çalıştırabiliriz. Yanına klasik işte biz simitle ne yiyorsak biraz formaggio, peynir,